Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sadece 4 yufkayla 2 tepsi dolusu kat kat çıtır çıtır, iç harcı da çok lezzetli bir börek tarifim var. Buyurun hemen tarife geçelim. Böreğin önce iç harcını hazırlayacağım. Patatesli bir iç harcı hazırlayacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle 5 tane orta boy patatesi patates ezeceği ile eziyorum. Bir tane de orta boy kuru soğanı yemeklik olarak doğradım. Tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ aldım. Yağ ısındıktan sonra yemeklik doğradığım soğanı ekliyorum. Soğanları pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanlar kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. Biraz da salçayla kavuracağım. Bir iki dakika salçayla da kavurduktan sonra ezdiğim patatesleri ekliyorum. 2-3 dakikada patateslerle kavuralım. Baharat ve tuzunu ekleyeceğim. Baharat olarak karabiber, kimyon ve pul biber kullandım. Siz de istediğiniz baharatları damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Baharatlarla da şöyle bir karıştıralım. Tencerenin altını kıstım. Diğer taraftan ben böreklerin arasına sürmek için yağını hazırlıyorum. 150 gram kadar tereyağını eritiyorum. Bu arada patatesi de kavurmaya devam ediyorum. Eriyen tereyağın üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yağ ılıdıktan sonra artık böreğimi yapmaya başlayacağım. Bir pakette 6 tane yufka var. 4'ünü kullanacağım. Bu arada küçük ama önemli bir de püf noktası paylaşmak istiyorum. Benim gibi böyle paketli yufka alıp dolaba kaldırdıysanız yufkaları kullanacağınızda dolaptan çıkardıktan sonra hemen birbirinden ayırmaya çalışmayın. Biraz bekleyip oda sıcaklığına gelsin, daha sonra ayırın. Yoksa birbirine yapışır ve ayırırken yırtılır. İlk yufkayı açtım. Hazırladığım yağdan üzerine bol bol döküyorum. Fırçayla yağı yufkanın her yerine yedirelim. İkinci yufkayı da ilk yufkanın üzerine seriyorum. Yağdan yine bol bol dökelim. Bu arada ben tereyağı kullandım ama margarin de kullanabilirsiniz. Tabii ki benim tercihim tereyağlı olması. Tereyağı kokulu börekler çok daha güzel olur. Tereyağı çok pahalı diyenler olabilir. Çok az kullanıyoruz zaten. Küçük paketlerden alabilirsiniz. Ya da tereyağlı kullanabilirsiniz. İkinci kat yufkayı da bol yağla yağladıktan sonra üçüncü yufkayı serdim. Yine bolca yağdan döküyorum. Fırçayla da yağı her yerine yediriyorum. Özellikle kenarlarına güzelce sürün. Sonuncu yufkayı serdim. Kalan yağı da dördüncü yufkanın üzerine döküyorum. Şimdi böreklere şekil vermeye sıra geldi. Börekler poğaça görünümlü olacak. Şekil vermek için bir çaydanlık kapağı kullanacağım. Siz isterseniz yuvarlak başka bir kalıp kullanabilirsiniz. Yufkanın uç kısmından başlayarak çaydanlık kapağıyla yufkaları kesiyorum. Aralarında fazla boşluk kalmayacak şekilde dip dibe kesiyorum. Kat kat çıtır çıtır, iç harcı da çok lezzetli bir börek oldu.
İnanın biz yemeğe doyamadık. Kapış kapış yendi. Sunumu da harika oluyor. Böyle tek tek uğraşılır mı demeyin. Aslında kolay, çok fazla uğraştırmıyor. Aralarındaki kalan parçaları da ben değerlendireceğim. Nasıl değerlendireceğimi de birazdan söyleyeceğim. Yufkaları kestim. Şimdi iç harcını koyacağım. Bu arada iç harcım da soğumuştu. Soğuyan iç harcına biraz kıydığım maydanozları ekledim. Siz isterseniz maydanoz eklemeyebilirsiniz. Kestiğim yufkaların içine yarım yemek kaşığı kadar iç harcından koyuyorum. Koyduğum iç harçlarını yufkanın bir tarafına doğru yayıyorum. Börekleri şimdi poğaça şeklinde katlıyorum. Ama uç kısımlarını yapıştırmadan böyle birazcık açıklık bıraktım. Piştikten sonra görüntüsü daha güzel oluyor. Bakın yakından da göstereyim. Böyle uç kısımları açık kaldı. Böreklerin hepsini katladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizdim. Aralarından çıkan bu yufkaları da pakette kalan 2 tane yufka ile beraber tava böreği yapacağım. Tava böreği tarifi de kanalımda var. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Bir tane yumurta sarısının üzerine böyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Böreklerin üzerine fırçayla sürüyorum. Üzerlerine biraz da susam koyuyorum. İsterseniz çörek otu da yapabilirsiniz. Fırını da 200 dereceye ayarladım. Isındıktan sonra altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Bakın börekler kat kat ayrıldı. Çok güzel kabardılar. Az malzemeli, görüntüsü, lezzeti harika. Çıtır çıtır çok güzel bir börek oluyor. Patatesli iç harcını da benim yaptığım gibi hazırlarsanız gerçekten çok lezzetli oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Denediğiniz tariflerin görselini de yine Instagram'dan benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben de Instagram hikayelerimde paylaşırım. Bu arada yorumlarınız da benim için çok değerli. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Böreklerimin çıtırlığını da göstereyim. Şöyle bir tanesini yakından göstereyim. Çıtır çıtır, pul pul dökülüyor. Bizimkiler bayıldı, kapış kapış yendi. Eminim siz de denerseniz çok beğeneceksiniz. Beğendiğiniz tariflerimi de arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.